Güzel ve tembel bir yaz gününden merhabalar efendim. Burası böyle sıcacık, Ağustos böcekleri çık 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 azıcık. Hafif bir meltem, denizde şöyle azıcık dalga, mis gibi bir yaz öğleden sonrası. Perşembe günü iş olmayanları bekliyorum mutluluk kampımızda. Halen yerimiz var. Perşembe, pazar. Gelebilirsiniz. Geçen senenin fiyatlarıyla buradan yazın bana. Veya cep telefonum var sayfada veya Instagram DM'den bekliyorum. Şimdi neler oldu neler, çok üzücü bir haberim var. Hepiniz duydunuz tabii, gencecik Kızılcık Şerbeti'nde oynayan 35 yaşındaki oyuncu yaş gününü kutladığı gece eve gidiyor ve sabaha karşı gözlerini yumuyor. Üstelik annesi de yanında. Hem annesinin sözleri ortaya çıktı hem o anki hali. Aslında ölüm nedeni de belli oldu. Alkolle antidepresan olduğunu iddia ediyor annesi. Tabii ki şey de yapılacak, otopsi de yapılacak. Ama gencecik bir insan, bu kadar çok alkol ve hangi antidepresan alırsan böyle bir tepkime yapar. Ama son hallerinde, yürüyüşünden belli. Anne keşke onu, bunu ben hep diyorum, alkol alıp o hale gelen insanları eve değil hastaneye götürün lütfen. Bakın, bu çok büyük bir uyarı olsun ne olur. Teoman'ı da böyle bir kere karga tulumba bindirmişlerdi bir arabanın arkasına. Özünüzü seveyim. Bir insanı o halde gördüğünüz an, hadi gel eve değil, hadi gel hastaneye arkadaşa. Acilden sokarsın, alkol koması mıdır? Mide zehirlenmesi midir? Neyse gereği yapılır, midesi mi yıkanır, bunun antidotu mu verilir, neyse ne. O şekilde yürüyen bir insan, hem de annesin yani. Ben o anne olsam vicdan azabından ölürdüm. Öyle eve taşınmaz. Çok üzgünüz. Gittiği yerde mutlu olsun Ece. Kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamıştım. Sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok iyi bilirdik. Çok sıkı fıkıydık. Yani ben ilk tatilimi onu yaptım, ilklerimi onu yaptım. Ben abla gibi benim için bir yandan. Sadece annesi değil. Kiki, çok teşekkür ediyorum. Ne güzel yazılar yazmışsın bana. Kiki benim moral topum, yanımda. Yardımcım. Kiki, selam var sizlere. Burada yazmış. Bakın. Arkadaş olmaz. Ne olursa olsun bak. Kızı zor kaldırıyor. Yani hepimiz bunu yapıyoruz. Ah, geçer. Uyusun geçer. Dinlensin geçer. Hayır abi, normalmiş artık. Robotik davranışa bağlamış. Gözler matlaşmış, yürüyemiyor, ayakta duramıyor. Geçeri falan yok. Allah korusun, benim tanıdığım birçok insan, çok affedersiniz, istifra edip uykusunda nefes borusunu tıkayıp öldü. Ne bileyim, kendini yakarak ölen biliyorum ben, alkollüyken elindeki işte tütünlü maddeyle. Hatta bir televizyoncuydu, stüdyonun adı verildi. Düşünün yani ölüm şekline. Zaten sabaha kadar bu şekilde yatmasın kızım, bir serum alsın, bir midesi iyileşsin. Bunlara bakın ya. Gitsin yatsın eve, sonra da sabah bakarız haline. Öyle ne oldu? Gencecik 35 yaşında doğum günü kutladı ve gitti, yani sabahına kalkamadı. Olacak iş değil. Yani bence böyle kötü olayları yaşıyoruz ya toplum olarak. İbret alem görüyoruz ya. Bundan bir ders çıkarmak gerek ki kötü olaylar boşuna olmuş olmasın. Bir kötü olay oluyor diyorsun, yarın yine umursamıyorsun. Hayır. Her kötü olayın bir amacı olmalı. Bize bir şey öğretmek o amaçta. Burada öğreneceğimiz ders arkadaşlar, kesinlikle alkollü bir insan bu duruma gelmişse hastaneye götürülecek. Acil servise bırakılacak. Nokta. İnsanlık bunu gerektirir. Bu kötü olaydan bu dersi çıkarmazsak bu kız boşu boşuna ölmüş olur. Ama bu dersi çıkarıp bir iki arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun hayatını kurtarırsak, hiç olmazsa
bir faide sağlamış oluruz. Şimdi gelelim ünlü Türk atasözlerine. Bugün bacım, yarın ihtiyacım. Bak, sen ne demek o biliyor musun Kiki? Bugün bacım, yarın ihtiyacım ne demek biliyor musun atasözü? Hayır. Bugün bacım, yani kız kardeşim, bacım, ablam. Aha. Yarın ihtiyacım. Nasılsın abla? Anladın mı ne demek istediğimi? Ha. Bir de bunun erkeği var. Abi deme lazım olur. Asena abicim dediğini biliyorsunuz aldı sevgili yaptı. Üstelik karısının yanından ayıklamış. Asena adına sevindim çünkü 50 yaşında çıkıp göbek atmaya çalışıyordu. Olmuyordu. Beceremiyordu. Bunu daha önce ben yayınımda söylemiştim. Hani kadın düşmanlığından falan değil. 50 yaşında bir kadının çıkıp tekrar bir kariyere başlıyor olması acı. Özellikle bu danssa. Şimdi ben baleye yazılabilir miyim yani mesela? Alırlar mı beni? Piyano öğrenmek istiyorum desem virtüöz olabilir miyim? Olmaz arkadaş. 18 sene voleybol oynadım. Biraz sıkı çalışırsam milli takıma seçilir miyim? Yok öyle bir şey. Ve çok üzülmüştüm. 48 yaşında eşinden boşanıyor. Eşi de iflas ediyor. Ne yapacak? Mecbur dansözle devam ediyor. Çünkü kesesini zamanında doldurabilen kadınlardan değil. Çünkü o da politik bir kadın değil. Asena'yı bildin mi? Azeri olduğu için soruyorum biliyorum diye yardımcıma. Bayılıyorum ona. Sonra ne oldu? Neyle geçinecek? 70'ine kadar mı göbek atacak? Kaç kişi izleyecek? Arkasında onu destekleyenler oldu. Asena döktürdü. Asena şunu yaptı. Yok. Yan yana koy. Kalas gibiydi Asena. Eski görüntülerine nazaran. Yani yerde diye çırpınıyordu. Epilepsi krizi gibi yani. Alakası yoktu göbek atmayla. Ne oldu? Bakın abim dediğini karısının yanından nasıl alıvermiş. Bu da maharet. Demek ki tek mahareti göbek atmak değilmiş. Size tanıştıracağım onun mekanında. Böyle çok rahat edeceksiniz. Hatta şimdi hemen göstereyim. Kane abicim nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kralı mı diyeyim, nasıl diyeyim ve eşi, sevgili eşi Meltem Hanım, Şahat Kane Bey ile birlikte. Aslında bazen Kane abi de diyor. Evet sevgili eşi dediğine şimdi kuma oldu. Gerçi kabul etmiyor, boşandı diyor ama ne fark eder yani? Gitmişsin kadınla tanışmışsın sevgili eşi. Abimin bilmem nesi demişsin. Adam demiş ki yaşlı kurt. Ay demiş buraya demiş eski ünlü bir kadın düştü demiş. O demiş tamam böyle bıyıklarını burmuş. O eskiden ünlüydü iyiydi demiş. Böyle ünlü merakı vardır bu yaşlı kurtlarda. Bu halmele demiş. Bir iki aramıştır. Asena Hanım buyurun size bir yemek ısmarlayalım mekanımızda falan. Aynen de böyle konuşurlar. Sizle ağırlamak isteriz. Bir şeye ihtiyacınız var mı falan derler. Asena da yapmıştır. Olmuştur olanlar çiftliğe yerleşmiş de yola. Bakalım. Bir başarılı bir iş insanı abimizle tanıştıracağım onun mekanında. Böyle çok rahat edeceksiniz. Hatta şimdi hemen göstereyim. Kane abicim nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kralı mı diyeyim, nasıl diyeyim ve eşi, sevgili eşi Meltem Hanım ve Kudu İnşaat Kane Bey ile birlikte. Aslında bazen Kane abi de diyorum. Böyle Kani Bey Instagram hesabında tarz değişikliğine gitmiş ama Meltem Hanım'ın profil resmi hala eşiyle. Kani Bey eşini çıkarmış kendi başına. Zaten öyledir ki. Siz erkeklerin hiç sülalesinin resmini koyduğunu gördünüz mü? Kadınlar koyar. Kocam. Bakın WhatsApp durumunda kim karısıyla resim koymuşsa bilin ki en zampara ve en mimli odur. Neden? Karısı zorlamıştır onu. Ulan tek başına WhatsApp'a Instagram'a resim koyamazsın. Mecburen yanında ben duracağım bak koyarım gözünü demiştir. O da kuzu kuzu koymuştur karısıyla resim. Her türlü naneyi de yer. Çünkü zaten sabıkalıdır. Kim bir sofraya oturduğunda karım diye söze başlıyorsa, karıcığım diyorsa bilin ki en zampara yine odur. Yani bunların hepsi göstermelik arkadaşlar. Burada da bak mevcutlu gelmiş adam. Karısı yanında bekçisi. Ondan sonra ama bak tutmaya yetmemiş adamı. Asena alıvermiş, ayıklayıvermiş oradan yani. Olacak iş değil ya. Evet ne demişler abicim? Abi deme lazım olur. Asena bunu kanıtladı bize. Sevindik 50 yaşında göbek atmak zorunda kalmadığına bak. İnşaatları varmış. Boşanmış. Sonradan boşanmış ama niye boşanmış Tuğba'cığım? Burada o kahvaltı ettiğiyle gittiğiyle orada nereye gitmişti? Onunla kalmış mıdır Asena?
Boşandıktan sonra mı tekrar ilk defa görüşmüşlerdir sence? Öyle mi oluyor o işler zannediyorsun? Bak, yaptık taklidini sana nasıl olduğunu. Şimdi değil, şu anda değil. Asena tanıştığında. Muhtemelen ilişkiye başladığında evli. Karısı diyor ya. Muhtemelen ilişkiye başladığında evli. Sonra bir ihtiyacınız var mı Asena Hanım? Sizin için ne yapabiliriz? Nasıl, nerede ağırlayalım falan diye bir telefon gelmiştir. Görüşmüşlerdir, anlaşmışlardır. Klasik böyledir bu işler yani. Anlatalım, bilin. Siz de bilin. Sanat camiasında böyle dönüyor. Bu gri tilkiler de böyle çalışır zaten. Şöyle ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık. Kaldı şurada 5-10 senemiz. Alalım. Bak işte burada Süheyda, Hüma, Güneykaya, Blinks. Adam yeni boşanmış ama Şubat'tan beri Asena adam çiftliğinde yaşıyor diyor. Herhalde. Yaşlı kurt. Yani maymun atlayışı yapmadan, yeni dalı tutmadan eski dalı bırakır mı arkadaş? Bırakmaz. Torun torba sahibi olacak insan bırakır mı? Bırakmaz. Tabii ki Asena ile ilişkiye girdi, garantiledi, boşadı öbür tarafı. Asena da boşatır ama. Yani ben erkeği kölem yaparım gibi Asena'nın eskiden biliyorsunuz röportajları vardı. Asena'nın bir gün bir gazeteye, susun. Asena'nın bir gün bir gazeteye kapağı vardı. Bakın şöyle göstereyim ben bizim ekibin yardımcımı ve köpeklerimizi. Kapakta şöyle yazıyordu efendim. Asena ayıptır söylemesi 4 ayak pozisyonda ve poposu kameraya dönük. Böyle dönük, tamam mı? Altına da ben zor kadınım yazmış. Tövbe estağfurullah. Yani kolay olaydın ne yapacaktın? Zor kadının pozisyonu 4 ayak üstünde, arkası kamerada. Yani bir de böyle ben erkeği kölem yaparım, İbrahim'i öyle yaptım falan gibi açıklamaları da var. Demek ki yapıyormuş, işte gördük. Hep beraber izledik, beceriyor muymuş? Beceriyormuş. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gidiyoruz onun gibi, ona benzer, onun bir tık dozajı yüksek İrem Derici'ye. Bakalım neler konuşmuş İrem Derici. Virüs gibiyim. Ekim ayından beri ana haberleri de çıkıyorum sıkça. Gözaltına alınmayan arkadaşım kalmadı. Çok muzdaribim. Her sabah bir uyanıyorum, bir arkadaşım gözaltında. Neyse inşallah herkes benim gibi tertemiz çıkar da. Benim raporlar temiz çıkınca biliyorsunuz bir tane tweet var atılan. Helal olsun karımın kafası orijinalmiş diye. Herkese tavsiye ediyorum. Ben her günümü son günüm gibi yaşamayı çok seviyorum. El alem ne der gibi bir durumum yok. Çok güzel. Kadının kafası orijinalmiş. Yani doğuştan 500 promil alkollü gibi davranıyor veya maddeli gibi. Çünkü orijinali öyle düşünüyor. Güzel. Yani şey yapıyordu zaten biliyorsunuz, alkol kullanıyordu. Hatta bir bira diyetine girmişti. Günde 8 birayla kilo vermeye mi gayret ediyordu? Öyle bir şey vardı. Bilmiyorum ama bayağı zayıflamıştı o ara. Hani mekanların arka kapılarından falan çıkarılıyordu. Şimdi alkol problemi de yenmiş gözüküyor. Kafa orijinal. Hakikaten orijinal. Çok az kişide bulunan bir kafası var. Kimi seviyor, kimi sevmiyor. Ama benim bu aralar en sevdiğim şahıs Kerimcan Durmaz. Adamın enerjisi, karizması, verdiği elektrik, pozitiflik, her şey çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'da sahne aldı ve konser salonu hınca hınç doldu ki nice sanatçılar dolduramıyor. Sadece neşe ve pozitiflik insanı çekiyor. Verelim bakalım. Yani hiç sevmem bu müziği. Samet de arkadaşı. Bunu görünce vallahi oynamak geliyor içimden. O enerjiyi. Yani şeyde de mesela böyle şarkıcı çıkar, arkasında saz heyeti vardır. Suratlar böyle dum dum tık tık dum tık, ama bak adam darbuka çalıyor. Dum dum tık, surat böyle. Hani bitse de gitsek mesaideyim. Ulan gülsene. Eğlenmeye geldik. Senin surat beş karış. Ben sana bakıp Allah nasıl oynayacağım? Böyle çalıyor darbukayı. Biri udu böyle çalıyor. Robot gibi. Kanuncu böyle uyuyacak. Uyuyacak. Ben burada nasıl eğleneceğim abi? Ya bana bunu yaşatın. Sizin işiniz bunu yaşatmak. Yoksa ben kendi evde de açarım radyoyu. Seni de vursunlar diye yapışırım. Bu arada köpeklerimle yardımcımı gördünüz. Tavuğumu gördünüz mü? Tavuk burada. Tavuk. Bak nasıl göstereceğiz ki tavuğu.
Bak böyle yaptıkça yukarısı gözüküyor. Gözlemiyorum. Yok. Gözükmüyor. Tavuğum da var. Bir ara gösteririm. Adam yaşlı duruyor. Genç, 50 yaşında mı? Ya 50 yaşta yani. Yaşlılığın gençliği. 50'ye de genç demeyelim de. Asena da yaşlı. Asena da 50 yaşına yakın. Hele bir dansöz için veteran yani. 50 yaşında dansöz mü olur arkadaş? Tavuk gitti. Tavuk uçtu. Asyalı, çok iyi hatırlıyorsun. Sonra geri geldi. Tavuk sonra geri geldi. Evet, beni unutmamış. Seviyor beni. Diğerinde kediler yedi diye düşünüyorum. Yazık, günah. Kendi kaçtı ama kendi bilir. Tavuk yasak ama bu serbest gezen tavuk. Serbest dolanıyor buralarda. Evet, şimdi bu adam 50 yaşında falan değil. 50'liklere hakaret etmiş olursunuz. Bu adam temiz 65. Evet, tavuk serbest geziyor. Free takılıyor. Bütün bahçelerde geziyor. Yumurtası da şu kadar. Bak şimdi, Işın Karaca zayıflamanın dozunu kaçırmış mı kaçırmamış mı bir görelim. Gerçi yani insan bir zayıflamaya başlayıp zayıflama alt eşiğini geçtiği zaman kaçırıyor o dozu. Ben de dozu kaçırdığım günleri özlüyorum zayıflama konusunda. Ama bu sefer olmamış. Yazık, bu kadar zayıf olmanın bir yaşı var arkadaş. Bu da bir ayrı. Sinekle sınavı. Nefesiyle sineği yok etti filan. Çok keyifli her zaman olduğu gibi. Çok güzel bir Kıbrıs akşamı olacak. Şimdi bütün yüzündeki hatlar, tombul yüzde, küçük duran burun, bu yüzde olmuş sana Fatih Sultan. O dişler, o ağız, o yüzdeki her türlü dolgu, gözaltı, Allah ne verse dışarı çıkmış. Yapma. Etme. Olmadı. Şimdi ne oldu? Zayıf ama çirkin mi? Ne oldu zayıf olunca bu kadar? Sinek üfürüyor. Şimdi ne oldu? Zayıf oldu. Peki ne yani? Madalya mı takılıyor? İşte bizim kadınların anlamadığı bir şey var. 50 yaşına geldin mi? Hatta üstüne çıktın mı? En zayıf sensin madalyası yok. Yani bir Emel Sayın var, bir Türkan Şoray var, bir Sibel Can var, değil mi? Hani güzel duruyor bu kadınlar, diri duruyor. Niye kaptırıyorsunuz ki? Bugün bir de rahmetli dedikodu yapalım. Işını da severim, bozulmasın da. Yani ben de zayıfladığımda kendimi çok güzel zannediyordum. Bütün mahalle beni yemek yedirmeye çalışıyordu. Çok ciddi söylüyorum. Allah aşkına Seda şunu ye, Allah aşkına bunu ye. Gel bak şu var filan. İnsanlar bana yemek yedirmeye çalışıyordu yani. Şimdi durun, size şey vereceğim. Reha Muhtar'ın aşk hayatını vereceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kulaklarınıza da inanamayacaksınız. Kimlerle çıkmış? Gülşen'den girmiş, bilmem nereden çıkmış bu. Rahmetli de yani az değilmiş. Gerçi bütün televizyoncular öyleydi o dönemde. Tekrarlıyorum. Reklam. Mutluluk kampı 18'inde Perşembe günü. Perşembe giriyorsunuz. Pazar çıkıyorsunuz. Benle berabersiniz. 7-24 saat 11'de kişisel gelişim uzmanımız var efendim. Tabii ben de varım. Ondan sonra deniz, yeme, içme, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, her şey dahil. Çok güzel bir gün geçireceksiniz. Bir gün değil, 4 gün, 3 gece geçireceksiniz. Odada tek başına veya 2 kişi seçenekleriyle. Bunları da söylemiş bulundum. Şimdi neredesin? Buradasın. Ha. Kim gelecek? Meditasyoncunuz da gelecek. Rusya'da eğitim almış Azveri, çok iyi bir meditasyon hocamız var. Samimi söylüyorum. Her sabah 11'de ciddi bir meditasyon yaptıracak teknikleriyle. Veriyorum. Şaşırtan sevgili listesi. Selin Çağlayan henüz 23 yaşındayken kendisi gibi gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi. Ancak bu evliliği 5 yılda bitti. Mehveş Emeç 90'lı yılların sonuna doğru gazeteci Çetin Emeç'in kızı olan dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç'le bir ilişki yaşadı. 2 yıllık birliktelikleri evlilik hazırlıkları yaparken sessiz sedasız bitti. Harika Avcı Reha Muhtar'ın medyada geniş yankı uyandıran ilk birlikteliği ise Harika Avcı ile oldu. Ateş Hattı
16 programında başlayan ilişkileri Paris'te çıktıkları aşk tatilinde belgelenmişti. Fakat bu ilişki de fazla sürmedi. Nilüfer 2000'li yılların başına damga vuran bir aşk yaşadılar. Öyle ki Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Reha Muhtar'a baba diyordu. Bu ilişki bitse de Ayşe Nazlı Reha Muhtar'ın manevi kızı olmaya devam etti. Gülşen o dönem evli olan Erol Köse ile yaşadığı yasak aşkla eleştirilen Gülşen Reha Muhtar'ın Pişti programına bağlanarak yaşadıklarını anlatmıştı. Ancak bu buluşma Reha Muhtar'la Gülşen arasındaki aşkın ilk tohumlarını ekti. İkili ayrıldıktan sonra Erol Köse, Gülşen kendince güçlü bir limana sığınmıştı. Güç bitmiş olsa gerek ki ilişki de bitti yorumunu yapmıştı. Deniz Uğur resmi olarak hiç evlenmese de bu ilişkisinde ikiz çocukları Mina ile Poyraz'ı kucağına aldı Reha Muhtar. Deniz Uğur'un o dönem Reha bana Tanrı'nın bir hediyesi dediği ilişkileri ani bir şekilde bitti. Oya Germen çocuklarının annesinden ani bir kararla ayrılan Reha Muhtar Oya Germen'le aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'u Oya Germen'le aldattığı iddia edilmişti. Reha Muhtar'sa bu iddialara itibarsızlaştırma çalışması demişti. Oya Germen'le de yollarını ayırdıktan sonra Reha Muhtar bebekte genç bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Buna mucize adam diyorlar. Gerçekten mucize. Bir de Reha Muhtar'a mucize diyorlar. Bakayım şöyle bir telefonu şöyle koyayım. Durmuyor anasını satayım benim vücudumda. Durmuyor anasını satayım benim vücudumda. Oya Germen bir doktorun mu ne birinin eski eşiydi. Böyle sağlıkla kafayı bozmuş birinin. Birinin de kız kardeşiydi, ünlü birinin. Oya Germen kimin kız kardeşi yazsana Kiki. Oya Germen kimin kız kardeşi yaz. Kimmiş bir öğrenelim bakalım. Birinin kız kardeşi. Yok, sevgiline yaz, o cevap verir kesin. Oya Germen kimin kız kardeşi diye. Google'a yazacaksın tabii kız. Dur ben yazayım şuradan. Tabii ki bilemez. O yüzden Google'a yaz. Sen Aga'ya yaz. Sen. Oya Germen kimin kız kardeşi? Annene yaz. Ha Neco'nun eski karısı. Tabii ya. Neco'nun eski karısı. Evet ya. Sonra bir de başka bir adamla evlendi, böyle zayıf, koşu, sağlıkçı falan böyle. Bu arada Neco ne tatlı adamdı ya. Neco'ya bayılıyorum, seyrediyorum. Tatlı hayatı. Arada kafa boşaltmak için. Ayşe'nin annesi, evet. Bayılıyorum Neco'ya. Ne tatlı adamdı. Oya Germen de mini minnacık. Bakımlı, hoş, minyon. Ama böyle pöti. Hani Neco'nun 1/4 kadar falan. Kibar, süslü bir kadıncıktır. Ha bu arada Gülşen'e ne diyorsunuz siz? Erol Köse, Reha Muhtar. Erkek seçiminde muhteşem diyorum ben Gülşen'e. Ta ki kendi olana kadar, pişene kadar. Mesela yurt dışında da öyle. Ünlü model Haydi Klum, Salma Hayek, bilmem kim. Kendileri zengin olana kadar yok Formula 1'in sahibi, yok bilmem ne kozmetik firmasının sahibi, yok şunun sahibi, yok bunun sahibi. Kendileri parayı bulunca dansçı, bodyguard, ne varsa güzele. Yani parayı bulunca zenginden alıp fakire vermeyi biliyorlar. Anladınız mı? Ama parayı bulana kadar da zenginden almayı biliyorlar. Güçlüden almayı biliyorlar. Bu kadınlar için sınır yok. Bu kadınlar için aşılamayacak engel yok. Neco yaşıyor, evet. Yani çok acayip arkadaşlar var ya. Bir hedef koyuyorlar ve o hedef yolunda bütün engelleri aşıyorlar. Engel ne olursa olsun. Çok enteresan. Kendiniz gibi düşünen veya benim gibi düşünen insanlarla dost olmak istiyorsanız Ayon'a davet ediyorum sizi. Her akşam orada sohbetteyiz. Üyelerimiz var. Kültürel, sosyal, astrolojik, psikolojik, sosyolojik, iyicikler her şey var bizde. Eğlenceli. Yepyeni bir dünya ve yepyeni bir deneyim. Ayda 1000 lira. Yıllık peşin alıyoruz. Bunu bilin. Ne siz vaktinizi harcayın ne ben vaktimi harcayayım. Ayda almamız gereken bir para bu zaten. Çünkü 30 gün günde en az 3 saat yayın yapıyoruz. Ki ekstralar, buluşmalar, şunlar bunlar, dostluklar, WhatsApp yazışmaları cabası. Hepinizi beklerim. Gerçekten sıkıldım. Yani yeni bir şey öğrenmek istiyorum. Kendimin en iyi versiyonu olacağım derseniz şu numaradan beni arayın. Bu benim kendi kurduğum bir sosyokültürel grup olduğu için rahat rahat veriyorum reklamını, ama Reha'yı çekeyim şuradan. Burayı doldurabilirsiniz. Dediğim gibi yıllık peşin ayda 1000 liralık bir ödemesi var. Ama bu para 3 günde çıkıyor çünkü 30 gün. Bayramda falan ara vermedik.
Hakkını verenler çok büyük keyif alıyor bu gruptan. Ben de dahil olmak üzere. Hepinizi davet ediyoruz. Tekrar Mutluluk Kampı'nı hatırlatıyorum. Perşembe günü başlıyor. Geçen senenin fiyatlarıyla ve her şey dahil olması çok iyi. Alaçatı'da kahve kaç lira? Dün kaç para verdiniz dışarıda? Neye? Ne içtiniz dışarıda? Oturdunuz mu yerde? Oturduk. Ne içtiniz? Kaç lira verdiniz bir biraya? Bilmiyorum. 200. Bir bira 800 lira. Alaçatı'da. Normal bir kafede gibi bir yer değil mi? Normal. Öyle lüks müks şatafatlı falan. Normal değildi. Bu da deniz kenarı. Deniz kenarına biraz yakın. Ama böyle o en lükslerden değil. Yo, en yüksekler de var idi. Çok iyiydi. He. Doluydu. Orası doluymuş. En lükslerden değilmiş. İşler çok. Turist çokmuş. Bir bira deniz kıyısına yakın bir yerde 800 lira. Kahve 600 lira olursa normal. Çay da 400 lira, 250 liradan başlıyor. Alaçatı fiyatları böyle. O yüzden siz gelin bizim kampanya uyguna tatilinizi yapın. O da paylaşırsanız daha da uygun ama çabuk olun. Sizleri çok seviyorum. Ben her gün yanında olacağım, karşınızda olacağım. Yine oluyorum. Bir gün yoktuk ama her gün varız yine. Siz de burada olmaya devam edin. Bana moral vermeye devam edin. Çünkü yurt dışında tam şu yaptığım işin 15 katı. Seninki, Otel de pahalı, benimki çok ucuz. seninki iyi. Onlarınki çok Bedava hava geliyor. benimki. Bir şey daha söyleyeyim. Şu yaptığımın yurt dışında 15 katı para kazandığını duyduğumdan beri moralim bozuk. O yüzden bana tatlısın, paşasın, minnaksın, nonniksin falan deyin de gaza geleyim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bak, Kiki de seviyormuş sizleri. Onunla birlikte yayın yapacağız. Şimdi kek yapacağız. Videoya çekeceğiz, yayınlayacağız. Öpüyorum.